Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy les quiero contar un poco del idioma español, uno de mis idiomas favoritos. Vamos. Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önce Türkçe ve Çince'nin yapısıyla alakalı birkaç video çekmiştim. Bu videomda ise biraz İspanyolca hakkında konuşmak istiyorum. İspanyolca, İspanya başta olmak üzere 20 farklı ülkenin yaklaşık 500 milyon kişinin ana dili. Ana dil baz alındığında dünyada Mandarin Çincesinden sonra en çok konuşulan ikinci dil. Şarkıların, dansların, pembe dizlerin dili. Benim jenerasyonumdan olup da Rosalinda veya Vahşi Güzel'i hatırlamayanlarınız yoktur herhalde. İspanyolca Hint-Avrupa dil ailesinden Latin dilleri grubuna mensup bir dil. Bu grubun içinde bildiğiniz gibi İtalyanca, Fransızca, Portekizce, Rumence yani Romanya'nın resmi dilde mevcut. Avrupa'da sadece İspanya'nın, Latin Amerika'da ise az önce saydığım 19 farklı ülkenin resmi dili İspanyolca. Burada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Genelde Amerika deyince birçok kişinin aklına ABD yani Amerika Birleşik Devletleri gelir ama aslında Amerika dediğimiz bütün bir kıtanın ismi. Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Latin Amerika olarak. Mesela resmi dillerinden biri İspanyolca olan Meksika, bilinenin aksine Kuzey Amerika'da bulunmaktadır ama aynı zamanda Latin Amerika'da. Latin Amerika'da Brezilya hariç onlar Portekizce konuşuyor biliyorsunuz. Hemen hemen bütün ülkelerde İspanyolca konuşuluyor. Bu ülkelerin çoğunda hala konuşulan yerel diller var ama ben bu videomda sadece İspanyolca odaklanmak istiyorum. Konuşan kişi sayısının fazlalığını görmek için birkaç istatistiğe bakalım. Ana dil olarak en çok İspanyolca konuşan kişiye sahip olan ülke yaklaşık 120 milyonla Meksika. Latin Amerika ile bir alakası olmamasına rağmen ülkeye göçen Latinlerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 42 milyon kişinin ana dili İspanyolca. Bunu 50 milyonla Kolombiya, 43 milyon kişiyle ise İspanya takip ediyor. Daha sonra Arjantin, Peru diye listeyi devam ettirebiliriz. Latin Amerika ülkelerinin İspanyolca konuşmasının sebebi ise çoğumuzun bildiği gibi zamandaki İspanya sömürgeciliği. Şimdi kısaca kendi İspanyolca hikayemden bahsetmek istiyorum. Ben 2011 yılında ilk İspanyolcaya başlamıştım. İlk başta yaklaşık 10 saatlik bir kursa gittim. Çok kısa bir kurstu. Daha sonra bunu uzatmak istedim ve başka bir kursa yazıldım. Orada 4 dönem kursa gittim ama sadece haftada 2 saat dersimiz vardı. Öğretmenim İspanyoldu. 4 dönem sonunda dedim ki ben biraz daha ilerletebilirim. İspanya'ya gitmeye karar verdim. Bir İspanyolca kurs buldum Valencia'da. Orada bir aylık intensif denilen yoğun bir kursa gittim. Orada bayağı ilerlettim. Viyana'ya tekrar geri döndüğümde sene 2013 yazı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Viyana'ya döndüğümde seviyem yaklaşık B1-2 falandı. Dedim ki benim zaten birçok Latin arkadaşım var. Ana dili İspanyolcadan arkadaşım var. Ben en iyisi bundan sonra onlarla İspanyolca konuşayım diye karar verdim kendi kendime. Ve Viyana'ya döner dönmez tam bahsettiğim gibi tamamen bu arkadaşlarımla İspanyolca konuştum artık. Ve onlarla konuşa konuşa çok daha iyi bir seviyeye getirebildim. Biliyorsunuz pratik çok önemli. Hiç çekinmeden konfor alanımızdan çıkarak dili pratik yapmamız gerekiyor. En çok sorulan soruyla başlamak istiyorum. Bu ülkelerin hepsi aynı dili mi konuşuyor? Cevap kısmen evet. Aynı dil ama şive ve kelime farkları var. Yani İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi gibi düşünebilirsiniz. Ya da aranızda Almanca bilenleriniz varsa Avusturya Almancası ve Almanya Almancası gibi düşünebilirsiniz. Bütün ülkeler birbirini tabii ki de çok iyi şekilde anlıyor ama yöresel bazı farklar da mevcut. Mesela araba kelimesi İspanyolca bazı ülkelerde carro, bazılarında coche, bazılarında ise auto. Ya da mesela İngilizce'de havalı manasına gelen cool kelimesi İspanya'da guay derler. Kolombiya'da chévere derler, Şili ve Peru'da bakan derler, Meksika'da padre derler. Bu tarz daha birçok kelime örneği verebilirim. Dil bilgisi bütün ülkelerde hemen hemen aynı ama bazı küçük farklar var. Mesela ikinci çoğul şahıs siz İspanya'da vosotros'tur, kibar versiyonu ise usteres'tir. Latin Amerika'da ise sadece usteres kelimesini kullanırlar. Vosotros kullanmazlar. Ya da İspanya'da ve birçok Latin Amerika ülkesinde sen tu'dur ama Uruguay ve Arjantin'de vos'tur. Latin Amerika İspanyolcası ile İspanya İspanyolcası arasındaki en bariz fark kelimelerin telaffuzu. Bu duyduğunuz th sesi, mesela Barcelona, cerveza. Bu th sesi Latin Amerika'da asla kullanılmaz. Eğer bu th sesi çıkaran birini görüyorsanız bilin ki İspanyoldur. Aranızda aşina olanlar varsa bilirler bu yan yana L sesi. Bu mesela İspanyolca'da yani standart İspanyolca'da 2 L yan yana Y sesini verir. Mesela Mallorca şehri Mallorca diye yazılır ama Mallorca diye okunur. Ama mesela Arjantin'de bu 2 L yan yana gelince şey sesi çıkarıyor. Mesela seni arıyorum. İspanyollar der ki te estoy llamando. Ama Arjantinliler te estoy llamando derler. Llamar, llamar yani telefonla aramak manasında. Bu tarz değiş farklılıkları olabiliyor. Bir diğer fark birçok Latin Amerika ülkesinde kelime sonlarındaki S harfinde bir düşüş yaşanır. Mesela İspanyollar vamos derler, hadi gidelim veya hadi manasında. Ama Arjantin, Şili, Uruguay, Küba veya Dominik Cumhuriyeti gibi Orta Amerika ülkelerinde ise vamos derler. Böyle vamos, hani sanki S yokmuş gibi. Ya da mesela İspanya'da estamos derler.
daha belirgin duyarsınız o sesi. Ama az önce saydığım ülkelerde ehtamuh derler. Yani tam sondaki S sesini baskın söylemezler. Bu tabi sadece konuşma dili için geçerli. Siz sevgili izleyenler için üşenmedim. 5 farklı ülkeden 7 arkadaşımdan bir ses dosyası yollamasını rica ettim bana. Aradaki aksan farkını görebilmeniz için. Arkadaşlarım Meksika'dan, Nikaragua'dan, Kolombiya'dan, Şili'den ve üçü de İspanya'dan. Cümle ise şu. Habrá en mayo muchos días de lluvia. Sinceramente espero que no. Yani Mayıs ayı çok yağmurlu geçecek. Umarım geçmez. İlk İspanya ile başlıyorum. Şu Madrid şivesi. Habrá en mayo muchos días de lluvia. Sinceramente espero que no. Yine İspanya'dan Galicia bölgesi. Habrá en mayo muchos días de lluvia. Sinceramente, espero que no. Ve Güney İspanya'dan Andalusia. ¿Habrá en mayo muchos días de lluvia? Sinceramente espero que no. Şimdi Latin Amerika'ya geçelim. Meksika İspanyolcasında. ¿Habrá en mayo muchos días de lluvia? Sinceramente, espero que no. Nikaragua'da. ¿Habrá en mayo muchos días de lluvia? Sinceramente espero que no. Kolombiya'da. Ahora en mayo muchos días de lluvia. Sinceramente espero que no. Ve Şili'de. ¿Habrá en mayo muchos días de lluvia? Sinceramente, espero que no. Evet, dinlediğiniz gibi ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklar var. Mesela bazılarında espero diyor, bazılarında espero diyor. Ya da mesela sinceramente derken ben de mesela bu peltek sesi çıkarmıyorum. İspanyollar tabii de since diye çıkarıyor. Latin Amerika ülkeleri direkt sinse diye çıkarıyorlar. Dilin yapısına tekrar dönelim. Aranızda Almanca veya Rusça bilenleriniz varsa veya diğer Latin dillerini bilenleriniz varsa İspanyolca'da da cinsiyetler var. Kelimeler eril ve dişil olarak ikiye ayrılıyor. Mesela el hermano erkek kardeş, la hermana kız kardeş. Veya el tío amca dayı enişte, la tía işte teyze hala yenge. Bizdeki kadar geniş aile üyeleri yok tabii ki de. Çoğul yapmak da kolay. Mesela erkek kardeş neydi? El hermano. Çoğul los hermanos. Sonuna S getiriyorsunuz. Kız kardeş la hermana, çoğul las hermanas. Ama nesnelerin cinsiyetini ezber bilmeniz gerekiyor. Mesela la casa ev dişil ya da el ordenador bilgisayar eril. Ya bunun tabi bazı püf noktaları var ama ben şu an detaya girmeyeceğim. Sıfatları da cinsiyete göre kullanıyorsunuz. Mesela ben yorgunum diyeceksiniz. Yo estoy cansado. Ben erkek olduğum için cansado diyorum ama kadın söylerken estoy cansada diyor. Ya da mesela meşgulüm diyeceksiniz. Estoy ocupado. Ben meşgulüm. Eğer bunu söyleyen bir kadınsa estoy ocupada. A ile bitiriyor. Eğer çoğul erkeklerse ocupados, çoğul kadınsa ocupadas. Şimdi kız erkek karışıksa ne oluyor? O zaman erilmiş gibi davranılıyor. Yani mesela 5 kız 5 erkek biz yorgunuz diyorsa estamos cansados diyorlar. Yani sanki kelime erilmiş gibi. İspanyolca'da da maalesef fiil çekimleri var. Bizdeki makmek gibi onlarda da ar, er ve ir olarak 3 farklı fiil çekimlemesi var. Ve fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılıyor. Düzenli fiilleri çekimlemek çok daha kolay oluyor. Belli bir sırası ve kuralı var çünkü. O kurala uyduğunuzda bütün fiilleri çekimleyebiliyorsunuz. Ama düzensiz fiilleri bir şekilde ezberlemeniz gerekiyor. Ama sürekli karşınıza çıktığı için bir süre sonra alışıyorsunuz. Mesela düzenli fiillere bir örnek vereyim. Hablar fiili. Hablar konuşmak demek. Burada çekimlemesini görüyorsunuz. Bu çekim sırasına göre AR ile biten yani sonu AR ile biten bütün fiilleri bu sıraya göre çekimleyebilirsiniz. Sonu ER ile biten bir fiile örnek veriyorum. Comer yani yemek yemek kelimesi. Görüyorsunuz çekim yine aynı şekilde. Ir ile biten vivir yani yaşamak. Yine düzenli bir fiil görüyorsunuz. Çekim aynı bu şekilde tekrar. Yani fiil çekimlerine alışıp pratik yapmak gerçekten kolay. Şimdi mesela birkaç düzensiz fiile örnek vereyim. Mesela pensar fiili. Pensar AR ile bittiği için düzenli olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Mesela normal bir mantıkta yo penso demeniz gerekirdi ama yo penso demiyorsunuz. Yo pienso diyorsunuz. Du piensas diye bu şekilde çekimleniyor. Bunu ezbere bilmeniz gerekiyor. Ama gözünüz korkmasın, dilin içine girdikçe ve bu fiilleri sık sık kullandıkça bir şekilde alışıp hallediyorsunuz. İspanyolca'da Türkçedeki gibi özne kullanmanıza gerek yok. Yani sürekli ben sen demenize gerek yok çünkü fiilin içinde zaten özne gizli. Mesela ben rabun diyeceksiniz, yo soy rabun ya. Yo demenize gerek yok çünkü soy zaten ben olduğunu dile getiriyor. Yani her seferinde yo yo veya tu demenize gerek yok. Eğer özne değişmediği sürece kullanmanıza gerek yok. İspanyolca yazılarda bazen mesela harflerin üzerinde şapka görürsünüz. Atıyorum como estas yani nasılsın. O veya A'nın üzerindeki çizgiler o kelimeye daha doğrusu o heceye vurgu yapılması gerektiğini söylüyor. Yani tonlamamız. Ama şimdi tonlama deyince aklınıza Çince'deki gibi tonlama gelmesin. O kadar önemli bir olay değil. Yani önemli ama Çince'deki kadar önemli değil. Hani karşınızdaki sizi bir şekilde anlar yine ama bazı noktalarda anlamayabiliyor. Mesela çalışmak fiili trabajar. Mesela yo trabajo diyorsunuz ben çalışıyorum ama
trabajo diye o'ya eğer vurgu koyarsanız o çalıştı olur. Ve eğer özne kullanmıyorsanız, ki az önce bahsetmiştim, her zaman özne kullanmanıza gerek yok. Sadece trabajo veya trabajo dediğinizde karşınızdaki sizi anlamayabilir ya da yanlış anlayabilir. Mesela biri trabajo, diğeri trabajo. Trabajo, trabajo vurgu var. Şimdi bu anlattıklarımı pekiştirmek adına internetten bulduğum kısa bir teksti size paylaşmak istiyorum. Böylece biraz daha motive olacağınızı düşünüyorum. Aslında İspanyolca gerçekten o kadar da zor bir dil değil ve bence çok keyifli bir dil. Tekste bakalım şimdi. Mesela ilk cümle. Me llamo Sarita y tengo 13 años. Yani benim adım Sarita, 13 yaşındayım. İspanyolca'da 13 yıla sahibim gibi söyleniyor yaş söylerken. Tengo 20 años, tengo 15 años, tengo 30 años. Sadece tengo yani tener, sahip olmak fiili. Kaç yaşındaysanız o sayı ve años yani yıllar, çoğul hali. Año, años. Soy una persona muy activa, yani çok aktif bir insan. Activa fiili activo da olabilirdi. Ama burada mesela una persona demiş. Persona dişil bir kelime olduğu için activa demeniz gerekiyor. Mesela erkek kardeşinizin aktif olduğunu söylemiş olsaydınız hermano activo demiş olacaktınız. Çünkü erkek. Me encanta hacer yoga con mi madre los sábados. Yani cumartesileri annemle yoga yapmak hoşuma gider. Ya da hoşuma gidiyor. Me encanta hacer yoga. Me encanta diyorsunuz, hoşunuza ne gidiyorsa ondan sonra fiili koyuyorsunuz. Con mi madre demiş mesela, annemle. Con mi padre olabilirdi. Con mi hermano, con mi hermana. Hangi aile üyesiyle veya hangi kişiyle oluyorsa con ile, yani with İngilizce'deki mi, ben ya da benim ve kişi. Padre, madre veya kimleyse. Sábado dediğim gibi A'nın üzerinde bir şapka var görüyorsunuz. Burada sábado diye sağ hecesine vurgu yapmanız gerektiğini söylüyor. Şimdi sorabilirsiniz, eğer cumartesi sábadoysa niye sábados diye? Burada cumartesi günleri, yani tekrar eden bir fiilden bahsettiği için los sábados diye çoğul yapmış. Devam edelim. Nado los lunes, yani pazartesi günleri yüzerim, tekrar çoğul. Lunes kelimesi zaten S ile bittiği için bir kere daha S gelmiyor. Böyle bir kural var. Y los miércoles con mi hermana. Ve çarşamba günleri görüyorsunuz, miércoles derken tekrar bir vurgu var. Los miércoles demiş, yani her çarşamba günü, çarşamba günleri. Con mi hermana, yani kız kardeşimle. Bir sonraki cümle. En la escuela, yani okulda. La escuela, en la escuela. At school gibi düşünebilirsiniz İngilizce bilenleriniz için. Escuela dişil bir kelime olduğu için la escuela. Eğer el olsaydı, yani eril bir yer olsaydı, en el bla bla hangi yerse orası olacaktı. En la escuela juego al tenis. Yani okulda tenis oynuyorum ya da oynarım. Jugar kelimesi düzensiz bir fiil. Juego diye çekimleniyor. Al tenis, tenis oynuyor. Y ve al futbol. Me gusta jugar en la defensa. Yani defansta oynamak hoşuma gidiyor. Ya da defansta oynamayı seviyorum gibi. En el invierno, kışın. El invierno görüyorsunuz eril bir kelime. Esquío con mi padre, yani babamla kayağa gidiyorum. Y patino, patinar, bizdeki patinaj gibi. Buz pateni con mis mejores amigos, yani en yakın arkadaşlarımla. Mis mejores amigos çoğul oluyor, en yakın arkadaşlarımla. Evet, ana hatlarıyla söylemek istediklerim bu kadar. Bence İspanyolca mükemmel bir dil. Zaten konuşanlar da gayet sıcakkanlı bence. Eğer hangi İspanyolcayı öğrenmem lazım diye sorarsanız bu tamamen size kalmış bir şey. Eğer motivasyonunuz veya sebebiniz neyse, eğer hangi ülkeyle daha çok bağlantınız varsa oranın İspanyolcasını öğrenin. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben mesela İspanyolcayı bahsettiğim gibi İspanyolcası öğrenmiştim ilk başta. Ama daha sonra Latin arkadaşlarımla çok fazla pratik yaptığım için benim aksanım ve kullandığım kelime Latin Amerika İspanyolcasına uygun. Ama her türlü hiçbir sıkıntı yaşamıyorum tabii ki de anlaşırken. O yüzden hiç sıkıntı yaşamazsınız siz de. Yani hangisi için motivasyonunuz varsa onu öğrenin. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz bir video Almanca ve Rusça için de yapıp bu seriyi tamamlamak istiyorum. Takipte kalın. Her türlü soru, görüş ve yorumlarınızı lütfen belirtin. Bana mesaj atın. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hasta luego.